Bir makine, bir insan, bir savaşçı doğar. O sensin. Merhaba asker. Türkiye, TUSAŞ'ın T-625 Gökbey genel maksat helikopteri için Endonezya ile anlaşma imzalamayı bekliyor. Bu, Türkiye'nin ilk yerli tasarım helikopterinin ilk ihracatı olacak. Türkiye'de eskiyen UH-1 serisi genel maksat helikopterlerinin yerini alması ve küresel pazarda orta hafif genel maksat helikopteri olarak yer alması amacıyla geliştirilen T-625 Gökbey'in ilk ihracat müşterisinin Endonezya olduğu bildirildi. Beklentilere dair ilk ipucu bugün Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'nun Türkiye ziyareti için düzenlenen törende ortaya çıktı. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu sosyal medya hesabından 3 Gökbey helikopterinin Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto'yu selamladığını yazdı. Başkan Subianto Endonezya'nın eski savunma bakanıydı ve Türk ürünlerine olan yoğun ilgisiyle biliniyor. T-625, yakın zamanda Türk Jandarma Birliklerinin hizmetine, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen bir gösteriyle girdi. Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı da AB-412 helikopterlerinin yerini alacak helikopteri edinmeyi planlıyor. T-625 Gökbey, helikopter tasarım geliştirme konusunda kendi kendine yeterlilik açısından T-129 Atak taarruz helikopterinden sonraki adım olarak TUSAŞ'ın ilk yerli helikopter tasarımıdır. Helikopter ilk uçuşunu 2018 yılında gerçekleştirmiştir. 6 tonluk uçuş ağırlığına ve 12 yolcu kapasitesine sahip olan helikopter, 740 kilometre üzeri menzile kadar görev yapabiliyor. Helikopterin askeri, sahil güvenlik, kolluk kuvvetleri ve sivil hizmet kolları tarafından buna uygun özelleştirmelerle kullanılması öngörülüyor. Honeywell'in CTS-800 turboşaft motorları, Gökbey'in ilk üretim birimlerine 1300 beygir güç derecesiyle güç verirken, sonraki partiler T'nin 1400 beygir üzeri derecesine sahip TS-1400 turboşaftını kullanacak. Aynı motor, Türk ordusu için İtalyan A129 Mangusta'nın kapsamlı bir gelişimi olan TUSAŞ'ın T-129 Atak saldırı helikopterleri için de kullanılıyor. Aselsan tarafından yapılan açıklamaya göre, Gökbey'de Aselsan tarafından geliştirilen 34 farklı aviyonik sistem kullanılıyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından üretilen ve modernize edilen hava araçları için milli ve yerli aviyonik sistem geliştirme çalışmaları yoğun işbirliğiyle devam ediyor. Gökbey programı kapsamında çift motorlu, 6 ton sınıfında sivil ve askeri hafif genel maksat helikopterleri, TUSAŞ tarafından özgün olarak tasarlandı. Projenin en başından itibaren TUSAŞ ile birlikte görev yapan Aselsan da, bu projede helikopterlere aviyonik ekipman geliştirilmesi, askeri-sivil sertifikasyon ve aviyonik sistem geliştirilmesi görevini üstlendi. Gökbey helikopteri üzerinde görev yapan Aselsan çözümleri arasında uçuş kontrol bilgisayarı, milli haberleşme sistemleri, dost-düşman tanıma sistemi, dokunmatik uçuş yönetim sistemi, entegre modüler gösterge, kokpit gösterge ünitesi, kokpit kontrol panelleri, navigasyon sistemi, yapısal bütünlük ve kullanım takip sistemi ile veri toplama ve işleme birimi yer alıyor. Gökbey için geliştirilen aviyonik suite, halihazırda uluslararası sivil platformlarda kullanılan aviyonik suite'ler ile rekabet edecek yetkinlikte en modern özelliklere sahip bulunuyor. Aselsan helikopter, uçak ve insansız hava aracı olmak üzere, 30'dan fazla farklı tipte hava aracının modernizasyonunu milli sistemler ile gerçekleştirdi. Büyük çoğunluğunu TUSAŞ ile birlikte modernize ettiği veya milli sistemlerini entegre ettiği 1100'den fazla hava aracı aktif olarak görev yapıyor. Bu hava araçları üzerinde toplamda 10.000'den fazla Aselsan aviyonik sistemi kullanılıyor. Aselsan, bu alanda 30 yılı aşan tecrübesiyle tüm platformların aviyonik sistemlerini müşteri ihtiyaçlarına en uygun şekilde sağlıyor.
Pek çok farklı aviyonik suite, dünya ile yarışır seviyede, Aselsan mühendisleri tarafından milli olarak geliştirildi. Savunma sanayisinde milli bağımsızlığın en önemli unsurlarından biri olan hava araçlarının görev bilgisayarları yazılımları da Aselsan mühendisleri tarafından milli olarak gerçekleştiriliyor. Bu sayede milli olarak geliştirilen radar sistemleri, kendini koruma sistemleri, elektro-optik sistemler, mühimmatlar ve yeni nesil her türlü faydalı yükün platforma entegrasyonu da yapılıyor. Aselsan, Atak helikopterinin ihracatı için ana yüklenici TUSAŞ ile ilk günden itibaren birlikte çalışıyor. Türkiye'nin 2000'li yılların başından itibaren ortaya koyduğu milli sistem ve platformlar hedefi doğrultusunda öncelikli olarak hava araçlarında kullanılan aviyonik sistemlerin beyni ve kalbi olarak nitelendirilen görev bilgisayarının millileştirilmesi Atak projesinde başarıyla gerçekleştirildi. Bunu Atak helikopteri üzerindeki ekran, navigasyon, haberleşme, elektro-optik, kendini koruma ve silah sistemleri gibi birçok ekipmanın millileştirilmesi takip etti. Aselsan'ın bu sistemleri Atak helikopteri üzerinde Türkiye'nin yanı sıra Filipinler ve Nijerya'da da kullanılıyor. Aselsan, TUSAŞ ana yükleniciliğinde yürütülen Genel Maksat Helikopteri projesi kapsamındaki helikopterler için aviyonik ekipmanları da üretti. TUSAŞ tarafından üretimi devam eden helikopterler Jandarma Genel Komutanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Özel Kuvvetler Komutanlığı'na teslim ediliyor.